Sizler de oklava ve merdane kullanamıyorum ama çörek de yapmak istiyorum diyorsanız eğer bu tarif tam da size göre. Bir bezeyle kolaylıkla yapabileceğiniz yumuşacık ve çok lezzetli bir çörek tarifi hazırladım. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Çöreğimizin hamuru için 2 su bardağı ılık suyu kasemin içerisine alıyorum. Ardından üzerine 15 gram kadar yaş maya koydum. Sizler dilerseniz 1 yemek kaşığı instant maya da kullanabilirsiniz. Burada da 2 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu da ekliyorum ve bu malzemeleri güzelce erinceye kadar karıştırdım. Çörek hamurumun içerisine unu yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekledim. İlk aşamada güzelce kaşıkla karıştırarak yavaş yavaş unu ekledim ve en son aşamada da üzerine tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuzu da koyduktan sonra hamurum ağırlaşıp yoğunlaşıncaya kadar kaşıkla karıştırdım. Sonrasında da elimle çörek hamurumu yoğurmaya devam ettim. Çörek hamuru toparlandıktan sonra ara ara elimi de yağlayarak toplamda 4,5 su bardağı un kullanarak bu şekilde ele yapışan bir kıvamda çörek hamuru hazırladım. Şimdi üzerini kapatacağım ve yaklaşık 45 dakika kadar kenarda mayalandırdım. Her ortam sıcaklığına göre mayalandırma süresi değişebilir. Hamurunuzu 2 katına çıkıncaya kadar mayalandırın. Şimdi iç malzemesi için sarı haşhaşı kasemin içerisine aldım. Sürülebilir bir kıvam elde etmek için de içerisine biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Toplamda 3 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağını yavaş yavaş ekleyerek haşhaş ezmesini güzelce açıp inceltiyorum. Sürülebilir bir kıvam aldıktan sonra da bu şekilde haşhaş ezmemi kenara aldım. Bu kalan yağı da hamurumuzu açarken kullanacağız. Şimdi kenardaki çörek hamurum da mayalandı. Güzelce kenara ayırmış olduğum yağ biraz üzerini ve altını yağlayacağım. Çörek hamurumuzu hazırlarken oklava ve merdane kullanmayacağımız için mayalanan hamuru bu aşamada üzerini ve altını güzelce yağlayıp 10 dakika dinlendireceğim. Ben bunu kase içerisinde yaptım ama sizler isterseniz hamur mayalandıktan sonra tezgahı biraz yağlayarak mayalanan hamuru üzerini de güzelce yağlayarak tezgah üzerinde de bekletebilirsiniz. Üzerini kapatıyorum ve bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. Böylece hamurum tezgah üzerinde kolaylıkla açılmış olacak. Evet, üzerini ve altını yağlamış olduğum çörek hamurumu şimdi tezgahımı da biraz yağlayarak tezgah üzerine alacağım ve üzerine tekrar ara ara biraz sıvı yağ gezdirerek parmak uçlarımla üzerine bastırarak güzelce tezgah üzerinde hamurumu açıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi dinlenen hamur güzel bir şekilde kolaylıkla tezgah üzerinde elimizle bastırır bastırmaz büyüyor. Şöyle ara ara da üzerine tekrar sıvı yağ gezdirdim. İsteyen bu aşamada üzerine eritilmiş ve soğumuş tereyağı da gezdirebilir. Hamuru çok inceltmeden ve delmemeye dikkat ederek bu şekilde tezgah üzerinde genişlettikten sonra kenarda hazırlamış olduğum haşhaş ezmemi güzelce hamurun her yerine gelecek şekilde spatula ile sürüyorum. Sizler de eğer oklava ve merdane kullanamıyorsanız ama haşhaşlı çöreği de çok seviyorsanız bu kolay ve pratik haşhaşlı çörek tarifimi mutlaka denemelisiniz. Haşhaş ezmesini güzelce sürdükten sonra bu aşamada üzerine biraz toz şeker serpiştiriyorum. Bu tamamen tercihe kalmış. Ben bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şeker döktüm. Sizler tatlı sevmiyorsanız dilerseniz toz şeker kullanmayabilirsiniz. Son olarak da üzerine biraz dövülmüş fındık içi serpiştireceğim. Bu da yine tercihe kalmış ama çok yakışıyor. Mutlaka kullanmalısınız. Güzelce her yerine gelecek şekilde fındık içini serpiştirdim. Birazını da üzerine dökmek için ayırdım. Bu şekilde hazırlamış olduğum çörek hamurumu videoda gördüğünüz şekilde içe doğru katlayarak büyük kocaman bir rulo haline getireceğim. Ara ara kenarlarını da düzleştiriyorum ki her yeri eşit kalınlıkta olsun. Çörek hamurunu bu şekilde sararken de ara ara kenarlarını eşitleyelim ve kendimize doğru da çekerek hamuru büyütelim.
Çörek hamurunu böyle büyükçe bir rulo olarak hazırladıktan sonra keseceğiz. Eğer sizler daha küçük ebatlarda çörek hamuru yapmak istiyorsanız daha fazla sayıda bölebilirsiniz. Ben toplamda 4 tane yapacağım için 4 eşit parçaya ayırdım. Böyle 4 parçaya ayırarak videomda gördüğünüz ebatlarda 4 tane haşhaşlı çöreğim oldu. Ama dediğim gibi sizler daha küçük ebatlarda yapmak istiyorsanız bu ruloları daha fazla sayıda kesebilirsiniz. İçindeki haşhaşların akmaması için de bu şekilde kenar kısımlarını içe doğru katladım ve sonrasında yağlamış olduğum servis tabağının içerisine alarak bunları buzdolabında 15 dakika kadar dinlendireceğim. Üzerlerinin kurumaması için de yine buzdolabı poşetini keserek üzerine koydum ve bu şekilde dinlendikten sonra da artık çöreklerime son şeklini veriyorum. Haşhaşlı çöreklerimizin şeklini vermek de gayet pratik oluyor. Güzelce dinlenen hamur kolaylıkla tezgah üzerinde hemencik büyüyor. Şöyle elimle hafifçe çekerek genişlettim ve ardından birbirinin tersi yönüne çevirerek videomda gördüğünüz gibi kocaman bir ince rulo haline getirdim. Dilerseniz çörek hamurunu daha da inceltebilirsiniz ama ben bu kalınlıkta yeterli gördüm. Şöyle birbirinin tersi yöne tekrar çevirerek uç kısmını da altına doğru kapatarak bu şekilde haşhaşlı çöreğimin son şeklini vermiş oldum. 4 tane bezemiz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayarak çörek hamurlarımızı hazırlayalım ve altına yağlı kağıt serili olan fırın tepsimize dizelim. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, tüm çöreklere şekil verdikten sonra üzeri kapalı olarak kenarda 15 dakika tepsi mayası yapalım ve sonrasında böyle çok yukarı doğru kabarmaması için çöreklerimizin üzerine elimizle baskı yaparak biraz genişletelim. Ve şimdi de üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Ben yumurta sarısına bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ koydum ki çöreklerimizin üzeri güzelce parlak görünsün. Çöreklerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra da kenara ayırmış olduğum kırılmış fındık içlerini de yine en son aşamada üzerlerine gezdirdim. Bu arada fırınımı da alt üst ayarda 180 derecede açtım ve 5 dakika ısıttım. Isınmış olan fırının orta rafında çöreklerimi pişirdim. Haşhaşlı çörekler benim fırınımın ayarına göre toplamda 30 dakikada piştiler. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre çöreklerinizi kontrollü olarak pişirin. Bu tarifimde sizlere oklava ve merdane kullanmadan kolaylıkla yapabileceğiniz bir haşhaşlı çörek tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılan çok lezzetli bir haşhaşlı çörek tarifi oldu. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.